Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün Hohenek'e geldik. Bugün Hohenek'teyiz. Ve bugün biz neden buradayız? Bazı videoları da hatıra olarak YouTube'a çekmek istiyorum. Ben aslen Gümüşhaneliyim ve 5 yaşımda Almanya'ya geldim ben. Benim dedem rahmetli zamanında köyden çıkıp İstanbul'a yerleşmiş. Orada uzun bir süre yaşadıktan sonra Almanya'ya, Münken'e gelmiş başta. İlk önce Münken'de yaşamış. Ve bu arkamda görmüş olduğunuz beyaz ev, biz eskiden bu evde yaşıyorduk. Hohenek'te yaşıyorduk. Annem, babam, ben, kardeşlerim, 2 halam, dedem ve babaannemle birlikte biz bu evde yaşadık. Ve burada benim çok güzel anılarım, çocukluğum var. Yani benim çocukluğum bu Hohenek'te geçti. Bir gün de buraları dolaşacağız. Bizden sonra bu arkamdaki ev bayağı bir yenilenmiş. Kapılar, pencereler, dış cephe bayağı yenilenmiş. Bizden sonra kim bilir kaç tane ev değişti burası. Yani eskiden biz o evde oturduğumuzda o ev daha nostaljiliydi. Üst katta biz oturuyorduk. Alt katta da bizim rahmetli Kemal dayı oturuyordu. Babamın dayısı oturuyordu. O eskiden oturduğumuz evi fazla çekmek istemiyorum. Neticede orada şimdi başka insanlar oturuyor. Şimdi oralar başkasına ait. Hohenek çok sakin bir yer. Tam kafa dinlemek için bir yer. İnsan burada huzur da veriyor çünkü sakin. Küçük bir kasaba. İşte burada benim koşup oynadım, bisiklet sürdüm zamanlardı burada. Şimdi çocuk parkına geldik. Tabii ki burası bayağı bir değişti. Oyun alanı da değişti. O benim eski oynadığım çocuk parkı değil burası. Zamanla her şey değişiyor, insanlar da değişiyor. Burada değişmeyen tek bir şey varsa bu arkamdaki tenis masası hala burada duruyor. Bir de bu arkamdaki futbol sahası, o kale hala değişmemiş, hala aynı. Şu an bu üzerinde bulunan köprü, bu köprü Hohenek'le Neckarwangen'i birbirine bağlıyor. Yani bu köprüden geçip doğru Neckarwangen'e doğru gidebilirsiniz. Eğer karşıdaysanız bu köprü kullanarak Neckarwangen'den direkt Hohenek'e geçebilirsiniz. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. Şimdi bu köprü kullanarak Neckarwangen'e bir geçelim. Bu karşıda orada da kocaman bir futbol sahası var. O kadar büyük değil ama güzel.
Şimdi tekrar Neckarmangen'den Hohenek'e geri dönelim. Almanya'da yaşam böyle arkadaşlar. Havalar güzel. Yaz da geldi. Güzel güneş de açtı. Almanların çoğu bir sürü aktiviteleri var. Genelde yürüyüşe çıkarlar. Veya burada da gördünüz zaten kamerada. Burada çok bisiklet sürenler var. Bisiklet turları yapanlar var. Ben onların peşlerine yavaş yürüdükçe onlar da yavaş yürüyorlar. Ben koşsam onlar da birden koşacaklar. Burada da güzel içme suyumuz var. Biraz su içelim buradan. Burada arkada düğmesi var. Burada gerçekten de çok güzel su akıyor. Burada arkamda halbat yani şifalı kaplıca var. Buradan ileri doğru gittiğim zaman yaklaşık 1,5 kilometre sonra Freibad geliyor. Hoheneck oldukça küçük bir yer ama burada olmayan yok. Freibad var, şifalı kaplıca var. İleride size gösterdim. Orada kanu yani bot kiralayıp nehire açılabilirsiniz. Bisiklet mi sürmek istiyorsunuz? Artık oyun parkı mı? Piknik mi? Her şey mevcut burada. O aşağıda asansör var. Asansöre binerek buradan yukarı doğru çıkıyor. Arkadaşlar aslında burası bir mezarlıkmış. Zaten içeride de mezar taşını gördünüz. Zaten bu kenarda da yazıyor. Burası 1861 yılında inşa edilmiş. Ve burada yatan ailenin soy ismi Ebel. Buradan şimdi sizi bir yere götüreceğim. Hemen şurada ileride zaten çok uzak değil. Orada 3 çeşit çeşme var. 2 çeşmede normal su akıyor ve birinde de tuz suyu akıyor. Bildiğiniz tuz suyu. Ama bakalım şu an çeşmeler açık mı? Geçi kışın kapatıyorlar. Yazın açık olması lazım. Şimdi gidince göreceğiz. Bahsettiğim çeşme burası. Bu ikisinde normal su akıyor. Zaten damlıyor şu an gördüğünüz üzere. Ve asıl tuzlu su burada. Ama şu an ne akıyor ne de bunlar gibi damlıyor. Normalde buradan da tuzlu su gelir. Buradan bu yolu yukarı doğru çıktığımız zaman orada da tarlalar geliyor. Eskiden bizim bu
yukarıda tepede tarlamız da vardı. Yani bahçe değil, bildiğiniz tarla. Eskiden Türklerin o zaman bahçe lüksü yoktu. Eskiden Honek'te yaşadığım zaman, küçükken buralarda oynadığım zaman bu arkamdan görmüş olduğunuz oradan içeri girerdik ve tekrar karşıdan geri çıkardık. Tabii ki o zamanları bu kadar çok su yoktu burada. Ama oyun tehlikeli de olsa oyun olsun diye bunun içinden geçerdik. Bunun gibi bir tane daha var. Galiba bu arkada ileride kaldı. Orası biraz da dar ve onun içinden geçip karşı taraftan geri çıkardık. Burada levhada yazdığı gibi her kitap 2 euro. İstediğiniz kitabı seçip 2 euroyu da bu kasaya içine atıp ödemenizi yapıp kitap alıp gidebilirsiniz. Güzel bir hizmet bence. Kitap okuyanlar için, okuyucular için güzel hizmet. Zaten bu yüzden de sanırım kitaplar açıkta duruyor. Bu arkamda bir tane otobüs durağı var eskiden. Burada yaşadığım dönemlerde okula gittiğim zaman bu otobüs durağına giderdim. Ve bu yokuşu yukarı doğru çıkıp otobüsle ilk okula giderdim. Benim eskiden gittiğim anaokulu burası. Gelmişken buraya da bir kısaca göstereyim. Demin sizlere aşağıda göstermiş olduğum anaokulu, o anaokulundan sonra ben buradaki ilkokula başladım. 2. sınıfa kadar burada okudum. Ondan sonra Ludwigsburg merkeze taşındık. Ondan sonra oradaki okula devam ettim ben. Ve bu arkamda da okulun spor salonu var. Şimdi arkadaşlar tekrar başladığımız yere geri döndük. Şimdi de buradan Honek'in kalesine çıkacağız. Evet, bizim burada kalemiz de var. Heşemiz var. Freibad'ımız var. Şifalı kaplıcamız var. Heşemiz var. Yani bir kalemiz de olmasın mı burada? Demin arabayla yukarı çıkacaktım. Ama bir yerden sonra yol yoktu. Mecbur arabayla tekrar aşağı inip aşağı park ettim. Şimdi yukarı yürüyorum. Biraz sıcak ama biraz da esmesi iyi. Şimdi bu arkamdaki yokuşu yukarı çıkacağız. Zaten Almanya'da kaleye çıkmak istediğiniz zaman bilin ki o tepeye çıkmak zorundasınız. Kaleler hep tepede çünkü. Bir de sizlere Honek'i birden yukarıdan göstereyim. Bir de yukarıdan görmüş olun. Burası Honek. Parmağım olduğu yerde karşısı da Neckarwangen. Neckarwangen buradan da görünüyor. O ileride de köprü var. Demin orada yürümüştük. Ve dediğim gibi karşısı da Neckarwangen. Sizlere daha önceki videolarımda da söylemiştim. Almanya'nın neresine giderseniz gidin her yerde üzüm bağları var.
Ve burada da var. Size yakından göstereyim. Bu görmüş olduğunuz bunlar üzüm bağları. Bunlardan genelde şarap yapıyorlar. Ve Almanya'nın her yerinde görebilirsiniz. Şimdi kaleye de geldik. Buraya ilk kez geliyorum ben. Şimdi ne kadar girebileceğiz, ne kadar gezebileceğiz bilmiyorum. Şimdi göreceğiz. Bu yukarıdaki alan privatmış. Oraya girmek yasakmış. Evet, bir şeyler görünüyor ama ha. Bu da kalenin bir kısmı zaten. Bu arkamda görmüş olduğunuz kale, bu kale 12. yüzyılın ortalarında inşa edilmiş. Ve zamanında bu şehri gözetmek için de bu kaleyi inşa etmişler. Evet arkadaşlar, tepeye çıktık. Gördüğünüz üzere kale arkamda duruyor ama maalesef içeri giremiyoruz. Ben bu yukarı doğru çıkarken orada bir levha gördüm. Burası privat grundstüktür diye. Hani burası privat, başkasına ait, buraya giremezsin. Yani burası şimdi başkasına ait olduğu için maalesef giremiyoruz. Ama Hohenek'te böyle güzel bir yer. Küçük ama şirin, tatlı bir yer. Huzurlu, sakin bir yer. Yani buranın neredeyse her şeyi var zaten. Merkez desen arabayla 5-10 dakika zaten yakın. Otobüsle gidiyor oraya. Arabası olmayanlar için. Evet arkadaşlar, bir videonun sonuna geldik. Kanala lütfen abone olmayı, like etmeyi unutmayın. Bu videoda sizin dikkatinizi çeken veya hoşunuza giden ne oldu? Bunu yorumlarda benimle paylaşabilirsiniz. Almanya'da en çok merak ettiğiniz şehir, kasaba, köy, neresi olursa. Abi buraya git. Orayı çok merak ediyorum. Oraya da göster. Bunu bana yorumlarda derseniz, yazarsanız ben de inşallah ona göre kendime zaman ayırıp gider sizler için oraları ben çekerim ve sizlere de sunarım. Bunun için tek yapmanız gereken şey kanala abone olmak, like atmak, yorum yazmak, bir de hype atmak arkadaşlar. Bir sonraki videoda arkadaşlar görüşmek üzere. Hoşça kalın ve kendinize iyi bakın. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire.